Yıl 1966. Brezilya. Rio de Janeiro. Dünyanın geri kalanı soğuk savaşla, uzay yarışlarıyla boğuşurken burası güneşin, sonsuz plajların, futbolun ve karnavalların başkenti. İnsanlar Copacabana plajında Hindistan cevizi suyu yudumluyor, radyolarda o tatlı bossa nova ritimleri çalıyor. Ama bizim hikayemizin bunlarla uzaktan yakından bir ilgisi yok. Bizim hikayemiz bu güneşli manzaradan sadece birkaç kilometre uzakta, ıssız, rüzgarlı ve tekinsiz Windham tepesinde başlıyor. Bizim hikayemizde jilet gibi takım elbiselerini giyip üzerine su geçirmez yağmurluk çeken, gözlerine nükleer bir patlamadan korunurcasına ağır kurşun maskeler takan iki adam var. Çünkü belli ki galaksiler arası çok önemli bir toplantıları vardı. Ya da en azından onlara öyle söylenmişti. Düşünsenize, uzaylılarla ya da her ne bekleniyorsa onunla temas kurmaya gidiyorsunuz ve ''Dur bari kravatımı takayım, ayıp olmasın'' diyorsunuz. İşte Manuel ve Miguel tam olarak bunu yaptı. 20 Ağustos 1966'da bu tepede uçurtma uçuran bir çocuk çalılıkların arasında bir şeyler fark etti. Yaklaştığında insanlık tarihinin en tuhaf, en çözülemez ve bu ne saçmalık dedirten olay yeriyle karşılaştı. Yanlarında boş bir su şişesi, iki ıslak havlu. Bugün Brezilya polisinin evraklarda boğulduğu, UFO tarikatlarının cirit attığı ve bilimsel deneylerin fena halde ters gittiği kurşun maskeler vakasının namı diğer Lead Max Case'i inceliyoruz. Kapsüllerinizi yutmayın, metallerinizi bir kenara bırakın ve arkanıza yaslanın. Çünkü mantığın sınırlarını biraz zorlayacağız. Şimdi filmi biraz başa saralım. Tarih 17 Ağustos 1966. Manuel ve Miguel yaşadıkları kasaba olan Campos'tan ayrılıyorlar. Ailelerine söyledikleri şey gayet sıradan. Nitori'ye gidip iş için elektronik malzeme ve bir de ikinci el araba alacağız. Ama Nitori'ye vardıklarında yaptıkları ilk alışveriş ne elektronik malzeme oluyor ne de araba. Gidip kendilerine o gün giydikleri takım elbiselerin üzerine geçirmek için 2 adet su geçirmez yağmurluk alıyorlar. Ardından yerel bir bara uğruyorlar. Barmen daha sonra polise vereceği ifadede çok garip bir detaydan bahsedecek. Miguel çok gergindi ve sürekli saatini kontrol ediyordu. Bir randevuya yetişmesi gerekiyormuş gibi. Bardan depozitolu bir şişe maden suyu alıp çıkıyorlar ve o andan itibaren sırra kadem basıyorlar. 3 gün sonra 18 yaşındaki Jorge adında bir genç Nitori'nin dik ve sarp Windham tepesine uçurtma uçurtmaya çıkıyor. O şok edici manzarayla karşılaşıyor. Olay yeri gerçekten bir kara mizah filmi seti gibiydi. Düşünün, sarp ve tırmanması zor bir tepe. Ama bu iki adam jilet gibi takım elbiseleri, boyalı ayakkabıları ve yepyeni yağmurluklarıyla oradalar. Yere sırt üstü, yan yana ve son derece huzurlu bir şekilde uzanmışlar. Polis olay yerine geldiğinde muhtemelen "Biz neyle uğraşıyoruz?" demiştir. Liste 1. Bardaki o boş maden suyu şişesi. Liste 2. Gözlerini tamamen kapatan, hiçbir delik veya görme aralığı olmayan, saçtan kesilip elle dövülerek yapılmış o meşhur kurşun maskeler. Yani maskeyi taktığınızda kelimenin tam anlamıyla kör oluyorsunuz. Neden kör olmak isteyesiniz ki? Liste 3. 2 adet ıslak havlu. Evet, ıslak havlu. Otostopçunun galaksi rehberini okuyanlar havlunun evrendeki en önemli eşya olduğunu bilir ama radyoaktif bir uzaylı sinyalini beklerken terlerseniz diye mi yanınıza alırsınız? Ve son olarak liste 4. O not defteri. Bunun dışında defterde bazı elektronik parçalarla ilgili denklemler ve hesaplamalar da var. Ama asıl bomba detay şu: araba almak için yanlarında getirdikleri o yüklü miktardaki paradan eser yok. Tuhaf maskeler, uzaylılarla randevu gibi duran bir not ve çalınmış bir para var. Normalde yetkililerin anında olay yerini kordon altına alıp CSI edasıyla delil toplaması gerekir değil mi? Ama burası 1960'ların Brezilya'sı. Polis ne yapıyor dersiniz? Hava kararıyor, orası şimdi yokuştur, biz en iyisi yarın sabah gidelim diyor. Evet, yanlış duymadınız. Olay yeri bütün bir gece dışarıda yağmurun, çamurun ve meraklıların insafına terk ediliyor. Ertesi gün polis nihayet lütfedip tepeye çıkıyor. İtfaiye çağırmak zorunda kalıyorlar. Sarp arazide polisler zorlanınca itfaiye ekipleri çağrıldı. Düşünebiliyor musunuz? Tarihin en tuhaf, en gizemli, en X-Files tarzı vakalarından biriyle karşı karşıyasınız. Manuel ve Miguel sadece durmuşlardı. Sadece çalınmış paralar, ıslak havlular ve o korkunç kurşun maskeler kalmıştı. Peki polis çuvalladıktan sonra devreye kim girdi dersiniz? Tabii ki komplo teorisyenleri.
Çünkü cevabını bilmediğiniz bir soruya dünyadaki en çılgın yanıtları verebilirsiniz. Meydan haliyle dedektiflere, gazetecilere ve tabii ki komplo teorisyenlerine kaldı. Elimizde yan yana yatan 2 kurşun maskeli adam, uzaylılarla randevulaşmış gibi duran bir not ve ortadan kaybolan 2 milyon küsur crazy euro var. Peki o gece Whitney Tepesi'nde aslında ne oldu? Gelin mantıktan deliliğe doğru giden o 3 büyük teoriye dalalım. Birinci ve polise göre en mantıklı teori. Manuel ve Mukavel'in araba almak için yüklü miktarda parayla çıktığını biliyoruz. Ancak bu iki arkadaş boş zamanlarında bilimsel spiritualizm adı verilen ruhlarla ve dünya dışı varlıklarla radyo frekanslar aracılığıyla iletişim kurmaya çalışan oldukça uçuk bir grupla takılıyordu. İddiaya göre bu ikilinin saflığını ve uzaylı merakını fark eden bazı yerel dolandırıcılar onlara yaklaştı. Sizi büyük varlıklarla tanıştıracağız. Uyanık dolandırıcılar da paraları alıp karanlıkta kayboldu. Ama bir sorun var. Dolandırıcılar neden onlara bu kadar zahmetli kurşun maskeler yaptırsın ki? İşte bu bizi ikinci teoriye götürüyor. Kurşun maskeler. Eğer sadece dolandırılıyorsanız neden oturup saçtan kendinize radyasyon korumalı maskeler yaparsınız? Üstelik olaydan hemen sonra polise giden yerel halktan bazı kişilerin anlattıkları tüyler ürperticiydi. Niterói sakinleri Windham Tepesi'nin üzerinde turuncu renkte parlayan oval şekilli uçan nesneler gördüklerini rapor etmişlerdi. Belki de o nottaki maske sinyalini bekleyin talimatı bir şaka değildi. Belki de bekledikleri o sinyal gerçekten geldi. Ama frekans o kadar yüksekti ki değil kurşun maske, zırh giyseler o karşılaşmadan sağ çıkamazlardı. Uzaylılarla buluşmaya takım elbiseyle gitmek saygıdeğer bir hareket olsa da biyolojimiz maalesef galaktik misafirperverliğe pek uygun değilmiş gibi görünüyor. Üçüncü teori ise bizzat adamların mesleğiyle ilgili. Unutmayın, bu iki arkadaş sıradan insanlar değil, elektronik teknisyeniydi. Polis evlerini aradığında o kurşun maskeleri yaparken kullandıkları aletleri ve bir sürü garip elektronik düzeneyi buldu. Teori şu: kendi geliştirdikleri tehlikeli bir iletişim cihazını test etmek için o ıssız tepeye çıktılar. Yoksa kontrolü kaybedilmiş amatör bir bilimsel deney mi? İşin en acı tarafı, gerçeği bilen sadece 2 kişi vardı ve onlar da sırlarını Windham Tepesi'nin ıslak çimenlerine gömüp gittiler. Sonuç olarak 1966 yılının o yağmurlu Ağustos gecesinde Windham Tepesi'nde tam olarak ne yaşandığı muhtemelen sonsuza dek bir sır olarak kalacak. Onlar sıradan birer teknisyendi. Belki evrenin sırlarını çözmeye çalışan 2 yalnız hayalperestlerdi. Ağır, soğuk kurşun maskeleri yüzlerine geçirip karanlığın içinde beklemeye başladıklarında kafalarından ne geçiyordu acaba? Bunu asla bilemeyeceğiz. Bildiğimiz tek bir şey var: hazırladıkları o zırhlar onları asıl tehlikeden, yani insan açgözlülüğünden veya kendi cehaletlerinden korumaya yetmedi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Windham Tepesi'nin o sisli gecesinde yaşananlar uzaylılarla tanışacaksınız deseler o tepeye çıkar mıydınız? Yorumlarda o çılgın teorilerinizi okumak için sabırsızlanıyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğen butonunu çökertmeyi ve bu tarz absürt gizemlerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere. Şimdilik maskelerinizi takın ve sinyali beklemeye devam edin.